Herkese selam. Bugün Wi-Fi 6 ve 7'nin o afilli hız rakamlarının biraz arkasına bakacağız. Çünkü biliyor musunuz asıl olay ham hızdan ziyade ağın verimliliğinde yatıyor. Yani o kutunun üzerinde yazanla evde gerçekten yaşadığımız arasındaki o kritik farkı konuşacağız. Şöyle bir durum yaşamışsınızdır eminim. Gidip en yeni, en parlak router'ı alıyorsunuz, büyük bir heyecanla kuruyorsunuz ama sonuç ne? Pek bir şey değişmiyor değil mi? Videolar yine donuyor, oyunlarda tam o en kritik anda gecikme yaşıyorsunuz. İşte bu hepimizin yaşadığı hayal kırıklığı, tam da bugünkü konumuzun kalbi. Ev ağınızı bir an için şöyle düşünün. Hız limiti çok yüksek. Diyelim saatte 300 kilometre. Ama yol tek şeritli ve tıklım tıklım. Sorun arabaların ne kadar hızlı gidebildiği değil ki. Sorun bütün o arabaların aynı anda o daracık şeride girmeye çalışması. İşte bizim asıl derdimiz de tam olarak bu. Kalabalık ve parazit. İşte tam bu noktada Wi-Fi 6 sahneye çıkıyor. Wi-Fi 6'yı bu karma karışık trafiği düzene sokan akıllı bir trafik polisi gibi hayal edin. Onun bütün derdi bu mevcut kaosu organize etmek. Bu karşılaştırma var ya, aradaki farkı şahane anlatıyor. Düşünün, eski Wi-Fi'de işler nasıl yürüyordu? Her seferinde tek bir cihaza hizmet veriliyordu. Yani yolda sadece tek bir arama var gibi. Ama Wi-Fi 6'da ne oluyor? OFDMA diye bir teknoloji sayesinde o tek şeridi akıllıca bölüyor ve aynı anda bir sürü cihaza, yani sanki koca bir teslimat kamyonu filosuna hizmet veriyor. İşte verimlilik artışı dediğimiz şey bu kadar net. Wi-Fi 6'nın bir başka akıllıca hamlesi de BSS Coloring. Şimdi özellikle apartmanda yaşıyorsanız bilirsiniz, internetin yavaşlamasının en büyük sebeplerinden biri komşu ağların yarattığı gürültüdür. BSS Coloring ne yapıyor? Sizin ağınızın trafiğini sanki dijital bir sprey boyayla benzersiz bir renge boyuyor. Bu sayede sizin cihazlarınızda sadece kendi renklerindeki sinyallere odaklanıyor, komşudan gelen bütün o yaygarayı tamamen duymazdan geliyor. Peki güzel de bu pratikte ne işe yarıyor? Bakın, bir üniversite yurdunda yapılan bir araştırma var, durumu çok net ortaya koyuyor. BSS Coloring'den önce verilerin çarpışıp tekrar gönderilme oranı, yani yeniden deneme oranı %12'ymiş. Bu teknoloji devreye girince ne olmuş? %3'e düşmüş. Yani çok daha az veri çarpışması ve ağdaki herkes için çok daha stabil, kaya gibi bir bağlantı demek bu. Şimdi Wi-Fi 6 mevcut trafiği düzene soktu dedik, değil mi? Wi-Fi 7 ise bunun çok ötesinde bir şey. Öyle küçük bir iyileştirme falan değil, resmen devasa bir altyapı yenilemesi. Sanki yepyeni, böyle kat kat bir süper otoyol inşa etmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ve işte karşınızda oyunun kurallarını baştan yazan o teknoloji. Multi-Link Operation ya da kısaca MLO. Bakın, bu özellik o kadar önemli ki bir cihaza Wi-Fi 7 sertifikalı demek için MLO zorunlu tutuluyor. Olay şu, cihazınız router'a aynı anda hem 5 GHz hem de 6 GHz bandını kullanarak bağlanabiliyor. Yani sanki iki ayrı otoyolu birleştirip tek, devasa bir veri yolu yaratıyorsunuz. Bunun sonucu ne peki? Çok daha yüksek hız, çok daha düşük gecikme ve evet, kaya gibi sağlam bir bağlantı. Tabii olay sadece Emro ile bitmiyor. 3 tane daha kilit yükseltme var. Birincisi daha geniş kanallar. Bu otoyola yepyeni şeritler eklemek gibi. İkincisi Kirke QAM. Bu da her bir kamyonun çok daha fazla yük taşımasını sağlamak demek. Üçüncüsü de Preamble Puncturing. Bu da yoldaki çukurlardan, yani parazitli kısımlardan akıllıca kaçınarak yolun sağlam kısımlarını kullanmayı sağlıyor. Ve işte geldik pazarlamacıların en sevdiği böyle kutuların üzerine kocaman harflerle yazdıkları o sihirli rakama. 46 gigabit saniyede. Teorik olarak ulaşılabilecek maksimumuz bu. Peki ama bu rakam ne kadar gerçek? Yani aramızda evinde bu hızı gerçekten gören var mı? Hadi gelin şimdi bir gerçeklik kontrolü yapalım. Bakın, bir uzmanın yorumu her şeyi özetliyor aslında. Bu 46 gigabit rakamı tamamen saçmalık diyor. Neden mi? Çünkü bu hıza ulaşmak için hem router'ın hem de sizin telefonunuzun ya da bilgisayarınızın 16 tane anteni olması lazım. Öyle bir cihaz var mı bizde? Yok. Yani bu olabilecek en teorik, en laboratuvar ortamına özel rakam. İşte aradaki fark da bu kadar çarpıcı. Bir tarafta her şeyin mükemmel olduğu sıfır parazitli laboratuvar ortamı var, diğer taraftaysa bizim oturma odamız, komşunun Wi-Fi'yi, mikrodalga fırın, beton duvarlar. Hani o teorik hızlar için 16 veri akışı lazım diyoruz ya, bizim telefonlarımızda, laptoplarımızda kaç tane var? Genellikle 2. Farkı görüyorsunuz değil mi? İyi de o zaman bütün bu teknolojinin asıl olayı ne? Asıl kazanç tek bir laptopun hız rekoru kırması değil.
Asıl kazanç evdeki o onca cihazın, telefonların, televizyonların, oyun konsollarının, tabletlerin hepsinin aynı anda takılmadan sorunsuzca çalışabilmesi. Gerçek zafer ham hızda değil, işte bu kapasite ve kararlılıkta. Şimdi gelin bu konuyla ilgili en yaygın 3 efsaneyi ve doğrusunu hızlıca bir masaya yatıralım. Hızlıca üzerinden geçelim. Birincisi, Wi-Fi 7 herkese 10 kat hız getirecek. Hayır, öyle bir şey yok. Bu tamamen sizin 6 GHz bandına erişiminize, MLO destekli cihazlarınıza bağlı. İkincisi, 6 GHz bandı daha uzağa çeker. Tam tersi, menzili genelde daha kısa ama çok daha temiz, parazitsiz bir kanal sunuyor. Ve son olarak MLO sadece hız için. Kesinlikle değil. Aynı zamanda bağlantı kararlılığı ve düşük gecikme için de kritik, adeta bir yedek lastik gibi. Peki, bütün bunları konuştuk. Şimdi en önemli soruya gelelim. Sizin için yükseltme zamanı geldi mi? Hadi bunu pratik bir yol haritasına dökelim. Bakın tablo çok net aslında. İnternetiniz 1 gigabit veya altındaysa ve evde birkaç tane cihazınız varsa iyi bir Wi-Fi 6 hatta 6E mesh sistemi işinizi fazlasıyla görür. Ama internetiniz 2,5 gigabit ve üzeri ise evde sürekli 4K yayınlar izleniyorsa, bulut oyunları ya da VR ile haşır neşirseniz işte o zaman Wi-Fi 7'nin farkını gerçekten hissetmeye başlarsınız. Ha bir de evde kablosuz mesh kullanıyorsanız veya yerel ağda devasa dosyalar aktarıyorsanız Wi-Fi 7 orada da ciddi avantajlar sunuyor. Ve unutmadan çok ama çok önemli bir hatırlatma. Bu iş bir takım oyunu. Zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır derler ya, aynı hesap. Sizin Wi-Fi 7 router'ınız 5 senelik eski standartta bir laptopa pek bir fayda sağlamaz. Yani hem router'ın hem de kullandığınız cihazların bu yeni standartları desteklemesi şart. Sonuç olarak yeni bir router'a para harcamadan önce kendinize sormanız gereken asıl soru şu: sizin evdeki gerçek probleminiz, yani darboğazınız ne? Ham hız mı, yoksa onlarca cihaz bağlandığında bile kopmayan stabil bir ağ mı? Ya da belki de sizin için en önemlisi online oyunlarda o saliselerin bile fark ettiği anlık tepki süresi, yani düşük gecikme mi? İşte bu soruya vereceğiniz cevap sizin için doğru yatırımın hangisi olduğunu gösterecek.